Arkadaşlar hepinize merhaba. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü komutlardan circle yani çember daire komutunu göreceğiz. Çizim sayfama gidiyorum. Unsur ağacımdan herhangi bir tane düzlemi seçtim. Çember komutuma geldim. Çember komutunda iki şekilde çember daire kullanabiliyorum. Bir tanesi merkezden olmak şartıyla. Merkeze tıklıyorum. Herhangi bir yerden seçebiliyorum. Bu orijinal de olabilir. Orijinal de olmayabilir. Herhangi bir yerden çizim yapabilirim. Ardından mesela bunu sadece çapını vermem yeterli benim için. Çünkü zaten orijinde çapını verince benim için bu çember sağa sola kaymaz. Ama bunlar öyle değil. Mesela bunun çapına 60 diyelim. Bunun çapında 25 diyelim. 40 olsun, 25 küçük olacak. Yani bunlar çapını vermeme rağmen sağa sola bir şekilde istediğim yere gidebiliyor. Yani bunun sebebi ya merkezle ilişkili değil ya da bunun herhangi bir yere teğet olması lazım. Şöyle de bir yöntem var. Line'a girdim. Yardımcı olarak seçtim. Hatta orta nokta çizgisi dedim. Buradan düz bir çizgi bıraktım. Yani merkez çizgisi. Örnek olarak bunu da ölçülendiriyorum. 250 dedim. Şimdi ya bunu buran böyle sürükleyip bu noktaya çakıştıracağım. Aynı şekilde bunu da bu noktaya çakıştıracağım. Bakın hem aynı eksende oldu hem sabit oldu. CTRL Z ile geri alıyorum. Ya da CTRL'ye basılı tutarak çembere bu noktayı tıklıyorum. Çakışık diyebilirim. Direkt köşe noktasından çakışıklığı aldı. Bu nokta ve bu noktada bunun üzerinde çakışık dersem çemberim gene bu noktaya eksen çizgisinin geçtiği bittiği noktaya teğet yapılıyor. Bir daha deneyelim. Şimdi tekrardan bu sağa sola oynuyor. CTRL tuşuma bastım. Eksen çizgimin noktasını seçtim. Çemberimin herhangi bir tarafını yani kapalı kısmına tıkladığım an buradan çakışık dersem bu çakışıklığı alıyor. Şimdi bu çakışıklık nasıl? Şöyle gösterirsem daha rahat anlayacağınız. Bir tane nokta etrafına dönüyor. Ama ben diyorum ki bu nokta bunun eksen çizgisinin üzerinde olsun. CTRL tekrardan basıyorum. Bu noktayı seçiyorum. Elim CTRL'ye basılı. Eksen çizgisini seçiyorum. Buradan çakışık dediğim an tekrardan bu nokta üzerinde çakışıklığı bana vermiş oluyor. Sağa sola oynamıyor. CTRL Z ile geri aldım tekrardan. O noktadan kurtardım onu. Şöyle bir yöntem de var. CTRL'ye basılı tuttum. Bu çembere tıklıyorum. Bu çembere tıklıyorum. Birbirine teğet dediğim zaman bu çemberler birbirine teğet olmuş oluyor. Aynı şekilde misal teğetlik istiyorum ama ben bunu açılı olsun diyorum. Bir tane merkez çizgisi çizdim. Açı vereceğim çünkü. Bu alttaki merkez çizgi, şu merkez çizgisi sabitti. Mesela ben diyorum bu buna 45 derece açılı olsun. Tekrardan gördüğünüz üzere birbirine sabitlendi. Bu çemberime geldim. CTRL basılı tuttum. Bunun kenarıyla bunun kenarı tekrardan teğet değil de dairesel çakışık olsun dediğim zaman aşırı tanımlı bir hata alıyorum. Bu aşırı tanımlı olmasının sebebi çünkü dairesel çakışıklığı veremiyorum diyor size. Misal buna tıkladım. Elim CTRL'ye gene buna tıkladım. Eş merkezi dedim. Otomatik olarak aynı eş merkezi atmış oldu. Başlangıç noktasına. CTRL Z geri getirdim. Mesela bunun çapını vermemiş olalım. Line komutunu görmüştük ama tekrardan göstermek istiyorum. Buna tıkladım. Bu daireme tıkladım. Elim CTRL'ye basılı. Ondan sonra çap 60'lık daireme tıkladım. Dedim ki bu buna eşit. Bakın. Hata verme lüksü var. Evet, çünkü neden? Eşit verdi. Yani eşitlik komutundan girdiğim için oraya size onu göstermek istedim. Yani bu çap 60. Her türlü nereye giderse gitsin. Ama bunu sabitlemek istiyorum ben misal. Bu noktaya tıkladım. Bu noktaya tıkladım. Bu noktaları birleştirelim. Sabitlendi. CTRL Z ile geri aldım. Bu nokta CTRL'ye basılı. Noktaya tıkladım. Eksen çizgisine tıkladım. Dedim bunun orta noktasıyla yani çizginin orta noktasıyla
çemberimin noktasını çakıştır. Aynı teminki gibi, yani eş merkezli yaptığımız gibi. Benim CTRL'ye basılı bu çemberimi seçtim. Bu çemberimi seçtim. Eş merkez dediğim zaman da otomatik olarak aynı merkeze atmış oluyor. Diğer komutuma gelmek gerekirse 3 nokta ile çember. Yani 3 noktadan çember çizebiliyoruz. Yani birinci nokta, ikinci nokta, üçüncü noktayı istediğiniz yerde bırakabilirsiniz. Tekrardan misal olarak, yani illaki eksen çizgisi atmak zorunda değilsiniz. X'te ve Y'de tanımlı yaparsanız çiziminizi sabitlenecektir. Benim Y'de 90, X'te de 60 olsun. Çapım da 45 olsun. Bakın, bu çemberin buraya sabitlendi. İlla ki eksen çizgisi atmama gerek yok. Merkez çizgisi, eksen çizgisi tekrardan atabilirsiniz. Yani açı da vererek yapabilirsiniz. Merkez çizgisinin hiçbir zaman zararı olmaz. Size faydası olur. Bu çemberime merkez çizgisi atmak istiyorum. Attım. Dedim ki sadece mesela bu buraya açılı olsun. 35 derece. Çapım da buna göre eşit vermiştik. O eşitliği ben CTRL yaparken kaldırdım. Ama istiyorsanız tekrardan verelim. Elim CTRL'ye basılı. Bu dairemle bu dairem birbirine eşit. Tekrardan bakın, çap 60 oldu. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şunun arasını verirsem sabitlenecek. Çünkü bir yükseklik yok. 95 dedim ben buraya. Sabitlendi. 35 derece açısında çap 60. Bununla birlikte eşit. Bakın. Şuradan görebilirsiniz. Bunun üstüne tıkladım. Diyor ki mesela bakın bu buna eşit. Tıkladığım zaman otomatik olarak gözüküyor. İkisi de pembe olmuş oluyor. Yani şöyle bir şey yapacağım. Buna geldim. Teğetlik. Hangi üçgen, hangi daireler arasında teğetlik var diye zaman bunu tıkladığım zaman bana teğetliği gösterebiliyor. Mesela buna baktım. Bakın bunda bir tanım yok. Çünkü bu eksen çizgisi 90 mm, 60 mm X'de ve Y'de 45 mm çapında olduğu için tanımlı. Bir ilişkilendirme vermeden. Misal buna tıklıyorum. Bakın burada eş merkezli var. Eşitlik var. Diyorum hangi daireler arasında eşit? Direkt otomatik olarak gösteriyor. Hangi daireler arasında eş merkezli? Direkt gösteriyor. Bugün daire komutunda göstereceklerim bu kadar. Bir dahaki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.